İnanması zor ama tarihteki ilk tren koşan bir attan bile yavaştı. Saatte topu topu 8 kilometre. Ama sadece 200 yılda o hantal demir yığını saatte 600 kilometreye bir yolcu jetinin hızına ulaştı. İşte trenin akıl almaz evrimi, kazalar, dahiler ve devrimlerle dolu. Ama başlangıçta ne tren vardı ne de hız. Trenlerden önce dünya at gücüyle dönüyordu. İnsanlar, yükler, ordular hepsi atların hızıyla sınırlıydı. Bir şehirden diğerine gitmek günler hatta haftalar sürerdi. Ta ki biri atların yerine ateşi koymayı akıl edene kadar. 1804'te Galler'de bir maden ocağında Richard Trevithick ateşle çalışan ilk buharlı lokomotifi yaptı. Kızgın ocak suyu buhara çevirir, buharın basıncı da pistonları iterdi. Ama saatte sadece 8 kilometre gidiyordu. Gerçekten bir attan yavaştı. Kimse dünyayı değiştireceğini düşünmedi. 25 yıl sonra en iyi lokomotif bir yarışla seçilecekti. 1829'daki Rainhill yarışlarında Stephenson'ın roketi rakiplerini ezip geçti. Saatte 47 kilometreye çıktı. Tasarımı o kadar iyiydi ki sonraki 150 yılın bütün buharlı trenlerin atası oldu. Sonra çılgınlık başladı. Buharlı trenler bütün kıtaları sardı, çölleri, dağları, nehirleri aştı. Amerika'da doğuyla batıyı ilk kez birleştirdiler. Aylarca süren tehlikeli yolculuklar günlere indi. Tren, dünyayı gözle görülür şekilde küçültüyordu. Peki bu devlere gücü ne veriyordu? Kabinde ateşçi hiç durmadan kızgın ocağa kömür küreklerdi. Basınç göstergeleri sürekli izlenirdi. Çünkü buhar hem bu trenlerin gücü hem de en büyük tehlikesiydi. Çünkü buhar kazanları aşırı basınçta korkunç bir bombaya dönüşebilirdi. 19. yüzyılda yüzlerce kazan patladı. Makinistlerin hayatına mal oldu. Terk edilmiş, paslanmış enkazlar her hız adımının cesaret ve bazen kanla ödendiğinin sessiz tanıklarıdır. 20. yüzyıl trenin en görkemli ve en zarif çağını getirdi. İlk elektrikli lokomotifler ortaya çıktı. Havayı hatlardan beslenen, sessiz, temiz ve güçlü makineler. Buharlı ekspresler ise birer sanat eserine dönüştü. Tren artık sadece bir araç değil, bir ulusun gücünün ve gururunun simgesiydi. Bu lüks seyahatin altın çağıydı. Orient Express gibi efsane trenler Paris'ten İstanbul'a uzanırdı. Oymalı maon duvarlar, kristal bardaklar ve beyaz örtülü restoran vagonları. Tren, tekerlekler üstünde 5 yıldızlı bir oteldi. Kralları, casusları ve yazarları taşırdı. Ama tren sadece zenginlerin değildi. İki Dünya Savaşı'nda askerleri ve malzemeyi cephelere taşıdı. Zaferler ve yenilgiler onun raylarında yazıldı. Barışta ise sıradan milyonları işe, tatile, yeni bir hayata götürdü. İstasyonlar, buluşmaların ve gözyaşlı vedaların sahnesiydi. Yüzyılın ortasında tehlikeli buharın yerini yeni bir güç aldı. Dizel elektrik lokomotifler her şeyi değiştirdi. Farklı modeller çıktı. Kömür küremeye gerek yoktu. Saatlerce durmadan çalışıyorlardı. Temiz, güçlü ve verimliydiler. Yavaş yavaş o efsane buhar devleri dünya çapında emekliye ayrıldı. 150 yıllık buhar çağı sessizce kapandı. Tasarım da modernleşti. Aerodinamik, klimalı, konforlu trenler geldi. Koltuklar yumuşadı, camlar büyüdü. Yolcular artık pencereden akıp giden manzarayı izleyerek sarsıntısız seyahat ediyordu. Uzun yolculuklar bir yük değil, bir keyifti. Tren şehirlerin de altına indi. Londra daha 1863'te dünyanın ilk metrosunu açtı. 20. yüzyılda metrolar her büyük kentin damarları oldu. Kalabalık caddelerin altından süzülerek milyonları taşıdı. Metrosuz bir metropol artık düşünülemezdi. Modern trenin kalbi kokpitte atıyordu. Ama makinist artık yalnız değildi. Renkli sinyaller, otomatik frenleme sistemleri ve kontrol odalarındaki bilgisayarlar bu hızı güvenli kılan görünmez kahramanlardı. Buhar çağının ölümcül kazaları artık tarihe karışıyordu. Ve tren 200 yıl önce hayal bile edilemeyecek bir hıza ulaştı. 1964'te Japonya, dünyanın ilk yüksek hızlı trenini tanıttı. Shinkansen, yani mermi tren. Dışarıdan mermi gibi süzülüyor, içeride yolcular sarsıntısız yol alıyordu. Saatte 210 kilometreyle uçakla yarışıyor, üstelik 60 yılda tek bir ölümlü kaza bile yaşanmadı.
Avrupa kapıyı sonuna kadar açtı. Fransız TGV, tekerlekli bir trenin en yüksek hız rekorunu kırdı. Saatte 574 kilometre. İçeride ise birinci sınıf konfor. Almanya'nın ICE'si, İspanya, İtalya derken bütün kıta yüksek hızlı tren ağlarıyla örüldü. Ama asıl dev Çin oldu. Kendi Fuxing trenleriyle sadece 15 yılda 45 bin kilometreyi aşan dünyanın açık ara en büyük yüksek hızlı tren ağını kurdu. Yüksek hızlı tren orada bir lüks değil, milyonların günlük ulaşımıydı. Peki tekerlekten daha hızlısı mümkün müydü? Cevap, tekerlekleri tamamen atmaktı. Maglev trenleri güçlü mıknatıslarla raya hiç dokunmadan havada süzülür. Sürtünme olmadığı için akıl almaz hızlıdırlar. 2025'te Çin'in maglevi 2 saniyede saatte 700 kilometreye ulaştı. Bir jetten bile hızlı. Ya gelecek? En radikal fikir Hyperloop. Havası boşaltılmış dev bir tüpün içinde hava direnci neredeyse sıfırken süzülen kapsüller saatte 1000 kilometreyi aşmayı hedefliyor. 200 yıl önce attan yavaş olan o demir canavar artık bir jet uçağını geçmenin eşiğinde. Koşan bir attan yavaş, dumanlar içindeki bir demir canavardan. Havada süzülen sessiz devlere. Trenin evrimi aslında insanlığın mesafeyi yenme ve dünyayı birbirine bağlama hikayesi. Beğendiysen abone ol, en çok hangi tren seni etkiledi yorumda yaz. Bir sonraki videoda başka bir aracın evrimini keşfedeceğiz. Görüşmek üzere.